Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. And I want a clean fight. Good luck. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Bilgehan Demir ben. Dimitri Bivol ve Ayfer karşı karşıya geldiler. WBC Federasyonu'nun hafif ağır sikletteki şampiyonluk kemeri hariç bütün hafif ağır siklet şampiyonluklarının ortada bulunduğu mücadele Rusya'nın Ekaterinburg kentinde gerçekleşti. Maç bitti. Daha birinci roundda bir yıkım vardı. Tüm gelişmeleri sizlere anlatıyorum. Maçta neler yaşandı? Dimitri Bivol Canelo'yu yendiği zaman bütün dünyanın dikkatini o vakit tam anlamıyla çekmişti. Ve arkasından da Artur Beterbiev'le yapmış olduğu mücadelelerle gerçekten tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir isim oldu. İlk karşılaşmayı kaybetmiş olmasına rağmen rövanşı alarak Artur Beterbiev'e karşı üstünlük sağlayarak son şampiyon durumuna geldi hafif ağır siklette. Hafif ağır siklet dediğimizde 79.4 kiloya tekabül eden bir sikletten bahsediyorum sevgili izleyiciler. Hafif ağır sikletten sonra yarı ağır siklet, sonra da ağır siklet geliyor. O şekilde anlatmış olayım bilmeyenler için. Sevgili boks severler, rakip kim? Mihail Ayfer. Mihail Ayfer. Kendisinin soyu aslında tam anlamıyla Alman ama yıllar önce, hatta yüzyıllar önce Sovyetlere sürgün edilmiş, arkasından çıkan bir af yasasıyla tekrar Almanya'ya dönmüş ve arkasından da Alman kimliğini hep koruyarak Alman olarak kalmış. Ama baktığımız zaman kökeni Kazakistan civarında yerleşmiş ve o şekilde yaşayan, hatta evlerinde Rusça konuşulan bir aileden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Mihail Ayfer böylesine bir boksör. Jean Pascal'ı 2023 yılında yendiğinde aslında hafif ağır siklette IBF'in mecburi şampiyonluk maçına çıkacak rakibi olarak belirlenmişti. Mecburi rakipti aslında ama bir türlü ona fırsat gelmedi. 2024 yılında yapmış olduğu bir maçın ardından, ki Ağustos ayına tekabül ediyordu, tam 22 aydır maça çıkmamış ama IBF'te birinci sıradaki yerini korumuş Mihail Ayfer'den bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. 28 yaşındaki bu Alman boksör en nihayetinde Dimitri Bivol'le unvan maçına çıkmayı başardı. Dimitri Bivol de Artur Beterbiev'i yendikten sonra 15 aydır maç yapmıyordu sevgili boks severler. Çünkü sırtından ciddi bir problemi vardı, ameliyat oldu ve ancak düzeldi ve geri geldi. Bu şartlarda gerçekleşen mücadelenin tartısında da 79.1 kilo Dimitri Bivol, 79.06'da rakibi Ayfer geldi. Tartı yapıldığı sıradaki platform da çok hoşuma gitti. Face to face yaptıklarında çok enteresan bir şekilde dönen bir platform vardı. Bu aslında bütün izleyicilerin iki boksörün face to face'ini tam anlamıyla görmelerine de sebep oldu. Ben açıkçası beğendim. Hemen maç gününe geçelim. Sevgili arkadaşlar, Fight Club Türkiye'nin değerli, kıymetli izleyicileri, mücadele geldi, çattı. Her iki boksör de ringe geldi. Dimitri Bivol klasik o siyah kapşonlu yeleğiyle birlikte geldi ringe ve arkasından sevgili arkadaşlar mücadele için gong sesi çaldı ve tam 1 dakika 35 saniye geçmişti ki bir sol kroşe, bir anda Alman boksör yerde. He's just slipped back into the groove and a left hand floors Ayfer inside. Çok erken mi bitecek? Herkes şunu söyledi. Yahu arkadaş, sen 22 aydır şampiyonluk için bekliyordun. Birinci roundda knockdown oldun şeklinde eleştiriler vardı. 22 aydır sen hiç mi çalışmadın gibisinden eleştiriler vardı ama bu bir heyecandı. Bu bir motivasyon eksikliği miydi? Maç eksikliği miydi? Bilemiyoruz ama maçın sonuna kadar devam etmesini sağlayan da kendisiydi.
12 round boyunca bir daha yıkılmadı ve knockout da olmadan mücadeleyi tamamladı Mihail Ayfer. Sevgili arkadaşlar, bu boksör kariyerinde 13 galibiyeti, 1 yenilgisi vardı. Bu ikinci yenilgi oldu. Dimitri Bivol ise 25. galibiyetini elde etti. Tek yenilgili kariyerini sürdürüyor. Peki bundan sonra ne olur? 120'ye 107 hiçbir roundu vermeden rakibini mağlup etmeyi başardı. Sadece puanla yenmekle kalmadı. Bir de birinci roundda rakibini knockdown ederek de yıkım gücünü de göstermiş oldu Dimitri Bivol. Dimitri Bivol tarafına baktığımızda da Dimitri Bivol'ün babası Moldovalı, annesi Koreli, Kırgızistan doğumlu ve 11 yaşında da St. Petersburg'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak da boks hayatına başladı ve bugünlere geldi. Bilmeyenler için de böyle bir kısa anekdotla birlikte programımda bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Şimdi programa başlarken ne dedim? WBC'nin şampiyonluk kemeri hariç bütün şampiyonluk kemerleri ortadaydı diye. Ring Magazine dahil. WBA, IBF, WBO, Ring Magazine bu şampiyonluk kemerleriyle birlikte ringe geldi. Sadece bir kemer eksikti. O da WBC Federasyonu'nun şampiyonluk kemeri. O kimde? David Benavidez'de. Meksikalı süperstarda. Canelo ne diyor? Benden sonra Jaime Munguia devam edecek. Benim kariyerimi o sürdürecek gibisinden bir şey söylüyor ama ben buna asla katılmıyorum. David Benavidez Canelo'dan sonraki en büyük süperstar olarak devam edecek. Canelo ile maç yapmış olsaydı zaten David Benavidez bu sözü söyletmeye bile gerek duydurmazdı. Şimdi David Benavidez'le mi unvan birleştirme yapıp tekrar bir undisputed şampiyonluk maçı mı yapılacak? Yani tartışmasız şampiyon tekrar mı belli olacak? Yoksa sevgili boks severler, Artur Beterbiyev'le 3. mücadele mi gerçekleşecek? İşte bu sorular cevap bekliyor. Ancak bununla ilgili olarak maç sonunda net bir konuşma yapılmadı. Tamamen Rusça açıklamalardan sonra ringden indiler ve soyunma odasına döndüler. Tabii David Benavidez'in siklet yükseltip hafif ağır siklete geçmesiyle birlikte bu siklette tartışmasız şampiyon olayı kalktı. Artur Beterbiyev'le 3. maçı yaparlarsa David Benavidez, Artur Beterbiyev Bivol maçının galibiyle maç yaparsa ve o maçın galibiyle de ancak biz bir muhakeme yapmış oluruz. Artur Beterbiyev'le Bivol maç yapmış olsa, Bivol kazansa, Bivol'le Artur Beterbiyev arasındaki rekabet sonucunu sizlere açıklayabiliriz. Ama diyemeyiz ki tartışmasız şampiyon Bivol diyemeyiz artık. Çünkü işin içinde artık David Benavidez de var. Gilberto Ramirez gibi bir efsaneyi ne hale getirdi en son maçta hep birlikte gördük sevgili arkadaşlar. Rusya'da gerçekleşen bu mücadeleyle ilgili bilgiler böyleydi. Maçın geneli itibariyle çok böyle mükemmel bir maçtı diyemem. Böyle cep direkt yumruklarla oynanmış bir mücadele olarak hatırlayacağımız, birinci rounddaki yıkımla birlikte hatırlayacağımız bir karşılaşma olarak tarihin sayfalarına yazıldı. Fight Club Türkiye'den bu program için şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Fight Club Türkiye'yi takibe devam edin. Hem sosyal medya adreslerimizi hem de YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Abone olun, yorumlarda bulunun ve bildirimleri mutlaka açın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.